Caydırıcılık ne anlama geliyor? Savunma sanayiinde en sık kullanılan kavramlardan biri caydırıcılıktır. Ancak bu kavram çoğu zaman yüzeysel biçimde ele alınır ve yanlış anlaşılır. Caydırıcılık yalnızca askeri güç gösterisi ya da sahip olunan silahların sayısıyla ilgili değildir. Aksine caydırıcılık bir çatışmanın başlamasını engelleyen stratejik bir denge mekanizmasıdır. Geleneksel bakış açısında caydırıcılık, karşı tarafa zarar verebilme kapasitesi üzerinden tanımlanırdı. Ne kadar güçlüysen, o kadar caydırıcısın anlayışı hakimdi. Ancak günümüz güvenlik ortamı bu yaklaşımı yetersiz hale getirmiştir. Çünkü modern tehditler yalnızca askeri kapasiteye değil, belirsizliğe, yanlış algılara ve hızla değişen senaryolara dayanmaktadır. Bu noktada caydırıcılık kavramı klasik güç anlayışından ayrılarak daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Bugün caydırıcılık, teknoloji, entegrasyon, karar mekanizmaları ve stratejik iletişimin birlikte çalıştığı bir sistem olarak ele alınmaktadır. Yani caydırıcılık, tek başına bir silahın varlığıyla değil, o silahın hangi bağlamda, nasıl ve ne zaman kullanılabileceği algısıyla şekillenir. Savunma sanayinde entegrasyon kabiliyeti bu nedenle caydırıcılığın merkezine yerleşmiştir. Bir radarın tespit ettiği verinin başka bir sistem tarafından anında işlenebilmesi ve karar mekanizmasına doğru şekilde aktarılabilmesi caydırıcılığın güvenilirliğini artırır. Bu tür bir yapı yalnızca teknik üstünlük sağlamaz, aynı zamanda öngörülebilirlik üretir. Öngörülebilirlik, caydırıcılığın en kritik unsurlarından biridir. Çünkü karşı taraf için belirsizlik arttıkça yanlış hesaplama riski de artar. Yanlış hesaplama, krizlerin çatışmaya dönüşmesindeki en büyük faktörlerden biridir. Bu nedenle modern caydırıcılık anlayışı, belirsizliği artırmak yerine yönetilebilir hale getirmeyi amaçlar. Savunma sanayinde bu yaklaşım güç merkezli değil, denge merkezli bir mimariyi zorunlu kılar. Güç tek başına istikrar üretmez. Gücün nasıl dengelendiği, hangi sınırlar içinde kullanıldığı ve hangi senaryolarda devreye gireceği caydırıcılığın gerçek etkisini belirler. Türkiye savunma sanayiinde gelinen noktada caydırıcılık anlayışının da bu yönde evrildiği görülmektedir. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu analizleri değerli buluyorsanız kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bu bakış açısının büyümesine destek olabilirsiniz. Hedefimiz 50.000 aboneye ulaşmak. Bu hedef yalnızca bir sayı değil, daha güçlü analizler, daha fazla araştırma ve daha geniş etki alanı demek. Yorumlarınız ve paylaşımlarınız bu kanalın görünürlüğünü doğrudan artırıyor. Düşüncenizi mutlaka yazın. Şimdi analizimize devam edelim. Artık mesele yalnızca yeni sistemler geliştirmek değil, bu sistemleri bütüncül bir yapı içinde konumlandırabilmektir. Bu yaklaşım, savunma sanayinin olgunluk seviyesini gösteren önemli bir işarettir. Caydırıcılığın bir diğer önemli boyutu sürdürülebilirliktir. Kısa vadeli güç artışları uzun vadeli caydırıcılık üretmez. Sürdürülebilir caydırıcılık, teknolojik devamlılık, insan kaynağı, bakım onarım kabiliyeti ve stratejik planlamayla mümkündür. Savunma sanayi bu nedenle yalnızca üretim değil, sistem yönetimi alanıdır. Sonuç olarak caydırıcılık bir tehdit dili değildir. Caydırıcılık bir denge dilidir. Amacı çatışma yaratmak değil, çatışmayı gereksiz kılmaktır. Bu nedenle modern savunma sanayinde caydırıcılık gücün değil, aklın ürünüdür. Bu analizi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Savunma sanayi yüzeyden bakıldığında görünenle değil, arka plandaki strateji, entegrasyon ve karar mimarisiyle anlaşılır. Eğer bu bakış açısını değerli bulduysanız, kanala abone olarak ve bildirimleri açarak yeni analizleri ilk siz izleyebilirsiniz.
Yorumlarınız, eleştirileriniz ve katkılarınız bu kanalın gelişimine doğrudan etki ediyor. Düşüncelerinizi mutlaka paylaşın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Burası son kale, son hat, son denge.